Kuantum fiziğinde bir dalga fonksiyonu birçok olasılığı içinde barındırır. Ancak bir ölçüm yapıldığında tek bir gerçeklik haline dönüşür. Tıpkı kuantumda dalga fonksiyonunun çökmesi gibi niyetlerimiz de potansiyel seçeneklerimizi gerçek bir zamansal deneyime dönüştürür. Bir olayı sadece düşünüyorsanız birçok olasılık içinde var olur. Ama onu gerçekleştirdiğiniz anda bir zaman dilimine hapsedersiniz. Bu bakış açısı zamanın belirsiz bir alan olmaktan çıkıp niyetlerimiz doğrultusunda şekillenen bir yapı olduğunu gösteriyor. Zaman algımızdaki büyük paradokslardan biri bir şeyi ne kadar çok istersek o kadar yavaş gelir gibi hissettiğimizdir. Çocukken tatil için günleri sayarsınız ve süre uzadıkça uzar. Ama yetişkinlikte aniden bir bakmışsınız, yıl bitmiş. Peki bu neden gerçekleşiyor? Dikkat zamanı genişletir. Bir olaya aşırı odaklanmak farkındalığımızı arttırır ve zamanı mikro anlara böler. Böylece daha uzun hissedilir. Bu durum Heisenberg'in belirsizlik ilkesiyle benzer bir mantık taşır. Zamanı ne kadar yakından ölçmeye çalışırsak o kadar değişken hale gelir. Zamanın akmasını istiyorsanız ona daha az odaklanın. Bir şeyin gelmesini sabırsızlıkla beklemek zamanı uzatırken dikkatinizi dağıtmak zamanı hızlandırır. Fraktal geometri küçük ölçeklerde bile kendi kendini tekrar eden yapıları tanımlar. Zaman algımızda da bu böyle mi? Bir deneyim ne kadar çok detay içerirse zaman o kadar yavaş akar. Basit ve monoton olaylar zamanı hızlandırır. Yoğun ve çok katmanlı deneyimler ise zamanı yavaşlatır. Eğer zamanın daha yavaş geçmesini istiyorsanız detayları fark edin. Çok katmanlı deneyimler olur. Örneğin bir gününüzü sadece televizyon izleyerek geçirirseniz akşam olduğunda bugün hiçbir şey yapmadım dersiniz. Ama bir gün boyunca gezip sohbet edip yeni şeyler öğrendiğimizde bugün çok uzun sürdü hissine kapılırsınız. Bu durum modern yaşamın paradoksunu da açıklıyor. Sosyal medya ve hızlı içerikler zamanı parçalara ayırarak zihnimizi doyuruyor. Ama bizi zaman fakiri hissettiriyor. Akış teorisine göre insanlar bir işe tamamen odaklandığında zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyor. Akış durumu beynimizin iç saatini tamamen nötrleştiriyor. Odaklanma yüksekse zaman kayboluyor. Odaklanma bozulursa zaman geri geliyor. Bu bir video oyununda saatler geçirdiğimizde neden zaman uçtuğunu açıklıyor gibi görünmektedir. Zamanı gerçekten anlıyor muyuz? Bir yandan zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Bir bakmışız yıllar su gibi akıp gitmiş. Öte yandan sıkıldığımız anlarda saniyeler bile geçmek bilmiyor. Peki zaman neden bu kadar tuhaf bir kavram? Ve en önemlisi zamanı kontrol edebilir miyiz? Yoksa sadece akışına mı bırakmalıyız? Bu bağlamda zamanın doğasını neden kontrol edemediğimizi ve onu nasıl daha derin hissedebileceğimizi konuşacağız. Ama zamanı gerçekten anlayabildik mi? İşin ilginç yanı ne zaman durağan bir hayat yaşasak değişiklik isteriz. Ama her şey değişmeye başladığında da durup biraz sabitlik ararız. Bu çelişkili duygu zamanın iki farklı yüzünden kaynaklanmaktadır. Tekrarlayan bir düzen gibi akıyor ama aynı zamanda sonsuz bir değişim içinde. Dengeyi sağlamak istiyoruz ama ya çok hızlı ya da çok yavaş hissettiriyor. Bu yüzden zamanı kontrol etmek istiyoruz. Ama işin ironik yanı şu. Ne kadar kontrol etmeye çalışırsak o kadar da elimizden kayıp gidiyor. Günlük hayatımızda hep zamandan tasarruf etmek istiyoruz. Daha hızlı çalışıyoruz. Günümüzü daha verimli planlıyoruz. Teknolojiyi kullanarak her şeyi hızlandırıyoruz. Ama bu aslında bizi daha mutlu yapmıyor. Neden mi? Çünkü zamanı sıkıştırdıkça deneyimlerimiz yüzeysel hale geliyor. Örneğin diyelim ki bir günü olabildiğince verimli geçirmek istiyorsun. Sabah hızlıca kahveni içip işe koyuldun. Araya birkaç toplantı sıkıştırdın. Öğle yemeğini ayakta yedin. Sonra yine çalıştın. Gün sonunda ne oldu? Çok iş bitirdin ama hiçbir an gerçekten hissettiğin bir deneyim olmadı. Zamanı sıkıştırdıkça deneyimlerimizin derinliği azalıyor. İşte bu yüzden zaman kazanmak yerine zamanı hissetmek daha değerli olabilir. Alternatif olarak zamanı yavaşlatmanın yolu onu daha bilinçli yaşamaktan geçmektedir. Burada ilginç bir soru var. Zaman hep aynı hızda ilerliyorsa neden bazen hızlı akıyor, bazen geçmek bilmiyor? Burada aynı hızdan kasıt nesnel zaman. Bunun nedeni beynimizin zamanı nasıl işlediğiyle ilgili. Yoğun anlar zamanın daha hızlı geçtiğini hissettirir. Örneğin bir hafta boyunca hep yeni şeyler yaptıysan, seyahat ettin, farklı yerler gördün, farklı deneyimler yaşadın, o hafta kısa hissedilir. Tekrarlayan anlar zamanı yavaşlatır ama sıkıcı hale getirir. Eğer her gün aynıysa aynı iş, aynı rutin, zaman uzuyormuş gibi gelir ama geriye dönüp baktığımızda hiçbir iz bırakmaz. Bu yüzden en iyi çözüm hayatımıza hem düzen hem de yenilik katabilmek. Ne tamamen tekrarlayan bir düzene girmek ne de sürekli değişim peşinde koşmak. Zamanla olan ilişkilerimizi değerlendirmek ve değiştirmek için daha bilinçli yaşamak önemli. Beynimiz genelde ya geçmişe takılıp kalıyor ya da geleceği düşünüyor. Ama eğer gerçekten şu ana odaklanırsak zamanın akışını farklı hissedebiliriz. Bir günü unutulmaz yapan şey onun içindeki anlamlı anlardır. Yeni bir şey öğrenmek, bir sanat eseriyle ilgilenmek, doğada vakit geçirmek gibi şeyler zaman algımızı derinleştirir. Saatler yerine içsel bir ritim geliştirmek daha önemlidir. Bazen saate bakmak yerine gerçekten o an içinde kaybolmaya çalışmak gerekiyor.
Eskiden insanlar güneşin doğuşuna ve mevsimlere göre yaşardı. Ama saatlerin icadıyla birlikte zaman keskin dilimlere ayrıldı. Bu teknolojik ilerlemeyi hızlandırdı ama aynı zamanda zamanla olan doğal bağımızı kopardı. Zamanı geri kazanmanın yolu onu daha bilinçli yaşamak. Saatleri takip etmek yerine zaman nasıl hissettiğimize odaklanmalıyız. Matematikte fraktallar sonsuz detayları barındıran yapılardır. Zaman da buna benzemektedir. Her anın içinde sonsuzluk saklıdır. Zaman sadece ileri gitmez, döngüsel hareket eder. Geçmiş tekrar eder, alışkanlıklar yeni deneyimlerle birleşir ve aslında zaman sadece bir ilerleyiş değil, iç içe geçen katmanlar gibi işler. Zaman fraktallar gibi sonsuzluk ve anlar arasında bir oyundur. Daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.